Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, nelere dikkat etmelisiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri olarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjide mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz eyleme geçmenin nasıl hissedildiğini anlamak, bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle bugün aklınızdaki kişi hayatında neler yaşıyor, hangi enerjiler aktif hayatında bunlara bakalım. Papağan metaforu olarak geliyor. Dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dadı. Evrensel enerji kartı özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilim ve tutarsızlık. Kadersel bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Kader çarkıyla beraber bir süredir hayatında ciddi değişiklikler oluyor ya da ciddi değişikliklerin olması için bir altyapı oluşuyor diyebiliriz. Orta yolu kabul edin dedi Flamingo ruhu. Daha net bazı şeyleri göremiyor diyebiliriz aslında aklınızdaki kişi için. Hayatında bazı şeyler değişiyor. Kadersel olarak aslında bazı şeyler değişiyor ama şu an bunun farkında olmayan biri olarak geliyor. Daha çok böyle kendi yani dediğim dedik, ben bilirim, ben yaparım dediği enerjilerde biraz böyle sistemin getirdiklerine direnen enerjilerde diyebiliriz. Bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek istemiyor. İçini görmek istemiyor yaşanan şeylerin. Dıştan görünenle yüzeysel olarak değerlendirme yapıyor aklınızdaki kişi. Ama ciddi bir değişiklik aşamasında hayatında değişiklikler olacak diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kılıçların üçlüsü geldi. Kılıç üçlüsü bize ciddi can acısından, hayal kırıklıklarından ve bazen de üçlü durumlardan bahseder. Burada ciddi şekilde böyle acı veren, onu mutsuz eden bazı şeylerle yüz yüze geldiği ve bazı şeyleri bitirmek zorunda kaldığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Bir ilişkisi bitmiş olabilir, iş hayatıyla ilgili sıkıntılı bir durum yaşamış olabilir. Genel manada burada ciddi bir bitiş yaşadığı bir süreçte olarak geliyor aklınızdaki kişi. Bu da aslında şöyle, yaşadığı şeyler ona biraz önce dediğim gibi kader çarkıyla beraber hayatına ciddi değişiklikler oluyor. Ama bu öyle bir şey ki mesela evliliğiyle ilgili örnek veriyorum. Evlilikle ilgili bir sıkıntısı olur evli olan birinin. Ama onun altta yatan sebep kendi değersizlik duygusudur. Kendini değerli hissetmediği için karşısındaki kişiye baskı uygulayarak kendi değersizliğini örneğin kapatmaya çalışan biri gibi düşünebilirsiniz. Örnek biraz şey oldu ama bu noktada yani kendi sıkıntılı durumlarının aslında altta yatan sebebini göremeyen bir aklınızdaki kişi var ve sistem onu zorluyor. Görmesi için, anlaması için zorlayan enerjilerde. Ya çok net bir şekilde teslim olamıyor. Sistemin getirdiklerine karşı gelen, teslimiyete geçemeyen bir aklınızdaki kişi var ve buradaki bu dirençle beraber ciddi bir acı çekme durumu da ortaya çıkıyor. Bunun en büyük sebebi ne dediğimizde dinayların süvahisi, tılsım şövalyesi sabretmekten bahseder, beklemekten bahseder ve aslında güvenilir bazı şeylerin içerisinde olmak ister tılsım şövalyesi. Ama burada şöyle bir şey var. O zamanı net ayarlayamamış olabilir aklınızdaki kişi. Yakın geçmişte ruh ikizi, doğru kişi, ilahi eşler, eril kartı geldi. Ve yükselişe geçmeyle beraber hayatında adım atması gereken bazı şeylerle ilgili hareketsiz kalmış olabilir. Eyleme geçememiş olabilir. Ya da bazı konularda sabredip alttan alması gerekiyorken alttan almayıp böyle çok fevri davranışlarda bulunmuş olabilir. Karşısına çıkan kişinin onun için doğru kişi olduğunu fark edemeyen, onun enerjisini yükseltecek olan kişi olduğunu fark edemeyen bir enerjideymiş diyebiliriz. Yakın gelecekte bu durum onda ne yaratır dediğimizde
Eee, Burada şöyle bir şey var. Uzaktan izleme haline geçecek aklınızdaki kişi bu durumla ilgili. Daha çok kendi iç dünyasına döndü, sezgilerini dinledi ve karşısındaki insanların ne istediğini algılamaya çalıştığı bir süreç olacak. Bu daha çok böyle ikili ilişkiler olarak söyleyebilirim. Uzaktan bakıp hani keşke ben bir şeyler yaşayabilseydim, keşke o güzel enerjilerde ben olabilseydim dediği bir durumun içerisinde olacak. Uzaktan algılamaya başladığı bir süreç olacak. Yani burada şöyle söyleyebilirim. Buradaki o şu an sisteme karşı gelme, anlayamama durumunu yakın gelecekte anlamaya başlayacak. Size nasıl yansır bu durum? Bir kart daha alalım. Güzel. Bazı şeylerin farkına varmaya başladıktan sonra aradaki duyguların ne olduğunu anlayıp şifalanması gereken tarafın şifalandığı bir süreç gelecek sizin için. Ve deli kartıyla da yeni bir başlangıç enerjisi aktif olarak görünüyor. Burada sadece şöyle söyleyebilirim. Aşıklar kartında birazcık burada şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi böyle mi hissediyorsunuz? Ya da karşınızdakine böyle mi hissettiriyorsunuz? Böyleden kastım ne? Aşkın, sevginin birazcık böyle sınırlanma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da örneğin beraber olursanız, bu bilinçli tarafınızda yoktur ama bilinçaltında işte seversem birine bağlı kalmak zorunda kalırım ya da işte kendi özgürlüğümden vermek zorundayım gibi bir düşünceniz var mı? Buraya bakmanız gerekiyor. Bu aklınızdaki kişinin de düşüncesi olabilir ve şifalanacak olan durum bu da olabilir. Ama birazcık sizde ben şöyle hissettim. Size yansıması olarak baktığımız için böyle hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi denetim altına alıyormuş gibi bir ilişkinin içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Umarım anlatabildim burayı. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler oluyor buna bakalım hemen. Bugün en çok nelere dikkat etmeniz gerekir? Kupa altınızda. Biraz özlem enerjisi, özleme durumları olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok böyle melankolik enerjilerde kalmamaya çalışın lütfen. Kuyu metaforu olarak geliyorsunuz. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen dedi. Evrensel enerji kartı da korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi dedi. Çok güzel geldi aslında kartlar. Şöyle ve başlangıç zihni dedi. Oklu, kirpi ruhu. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bugünün enerjisine ciddi bir özlem içerisinde olacaksınız. Geçmişte yaşadığınız şeyler aklınıza gelecek olabilir. Bazı şeyler geçmişi hatırlatacak olabilir ve birazcık canınızın yanacağı bir gün olabilir. Buna izin vermeyin. Negatif enerjinin, korkunun, tedirginliğin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Çünkü negatif enerjide olursanız negatif enerjileri çekersiniz hayatınıza. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki böyle bir melankolik enerjiye girmeye başladığınızı hissettiniz. Hemen sizi mutlu eden şeyler, hoşunuza giden bir şarkı açabilirsiniz. Güldüğünüz bir video olabilir ya da komik bir film açabilirsiniz vesaire. Enerjinizi değiştirecek küçük adımlar atmak bile yeterli olabilir. Buraya dikkat edin lütfen. Çok böyle moralinizi düşürüp enerjinizi düşürecek, moralinizi bozup enerjinizi düşürecek şeylere girmeyin. Şimdi devam ediyorum. Konuşamıyorum bugün. Ayrıntılı olarak bakarsak bugün neler yaşayabilirsiniz? Kupa ikilisiyle. Burada gerçekten böyle aşık olduğunuzu, aşkı kalbinizde hissettiğiniz bir gün olacak diyebilirim. Bugün biraz geçmişle uğraşacağınız bir gün olacak sizin için. Yaşadığınız şeyleri değerlendireceğiniz bir süreç olacak. Kendinizi böyle yıkılmış, bitmiş, artık bir şeyler düzelmez dediğiniz bir enerjide, durumda bulabilirsiniz. Bunu yapmamalısınız. Burada yaşadığınız şeylerde ve buradaki durum şöyle, sanki hep böyle devam edecek inancı yerleşmiş olabilir. Yaşadığınız şeylerden ders çıkarmaya çalışmanız gerekiyor. Buradan derslerinizi alırsanız eğer artık aynı şeyleri yaşamayacağınızın farkına vardığınız bir süreçtesiniz ama bunun farkında olsanız da birazcık böyle güvensizliğin verdiği bir duyguyla beraber kendinizi kötü hissedecek olabilirsiniz. İzin vermeyin buna. Bunu hissetmekteki en büyük sebebiniz ne dediğimizde İmparatoriçe kartı, dönüşüm ve habersiz kartı geldi.
ciddi bir değişim dönüşümden geçmiş olabilirsiniz. Özellikle kalpten istediğiniz, olmasını istediğiniz şeylerle ilgili bazı şeyleri değerlendirdiğinizde karşınızdaki kişiye yani şöyle söyleyeyim, örneğin çok değer verdiğiniz birinin aslında size çok zarar verdiğini fark ettiğiniz bir süreç olmuş olabilir. Burada anne ile alakalı bir durum da yaşamış olabilirsiniz ya da yaşadığınız sıkıntıların aslında annenizden kaynaklı olduğunu ya da anne gibi gördüğünüz bir dişil enerjiden kaynaklı olduğunu da fark etmiş olabilirsiniz. Yani bu ne demek? Örneğin güvenle ilgili problem yaşıyorsanız bu güven probleminin aslında annenizle alakalı olduğunu, annenizle aranızdaki bağdan kaynaklı olduğunu ya da burada ilişkilerinizde annenizin çok böyle müdahale ettiği bir durum olabilir vesaire vesaire. Anne ile ilgili böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Ya da kendinizle ilgili de farklı bir durum olarak anne ile bir durum yaşamayan arkadaşlarım da ne kadar değerli olduğunuzu, ne kadar bolluk bereket getiren enerjilerde olduğunuzu, birçok şeyi yapabilecek güçte olduğunuzu ama karşınızdaki insanların bunu algılamadığını fark ettiğiniz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ve burada mutlu olabilmek için vermek yerine bazı şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin farkına vardığınız bir durum ortaya çıkmış gibi görünüyor. Şimdi bu durumlar size neler getirebilir dediğimizde bu durum dinarların dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü bize kaybetme korkusundan bahseder. Çok şey geldi. Aklınızdaki kişiye eril enerji geldi. Sizde de ilahi eril geldi daha doğrusu. Sizde de ilahi dişil geldi. Burada ruhsal olarak birbirinize karşı çok ciddi bir çekim hissediyor olabilirsiniz. Bunu illa ruh eşi olarak ben söylemiyorum. Sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Ama buradaki enerji farklı bir enerji. Yani belki ruh eşi olmasanız da ciddi bir farklı bir çekim alanındasınız birbirinizin. Ve burada kaybetme korkusuyla beraber karşınızdaki kişi kaybetme korkusu yaşayacak olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişilerin ya da artık sizinle ilgili de böyle düşünmeleri gerektiğini hissedeceğiniz, bunun farkına varacağınız bir süreç olabilir. Yani siz hep kaybetme korkunuzdan dolayı başkalarına birçok emek harcamış olabilirsiniz ama artık böyle olmaması gerektiğini, artık başkalarının da sizi kaybetmekten korkması gerektiğini, sizin de değerli olduğunuzun siz kendiniz farkına vardığınız bir süreç olacak. Çok güzel geldi bence. Buraya bir şey yapalım diyelim ki bunu yaşamanızdaki en büyük sebep ne? Böyle düşünmenizdeki. Şimdi sizin bu bilince gelmenizdeki en büyük sebep ne? Yaratılış tanrıçası geldi. Dönüşüm, ciddi bir dönüşümden geçiyorsunuz. Yaşadığınız şeylerden bu sefer gerçekten ciddi dersler almış olabilirsiniz. Bu sefer derken sanki şey yapıyormuş gibi gelmesin ama yani tekamülde bir sınavın içindeyken ders almazsak bir sonraki daha da acı verici oluyor ya. O açıdan öyle söyledim. Yani şöyle söyleyebilirim. Ciddi bir değişim dönüşüm var. Burada ama şöyle birinden rehberlik alıyor olabilirsiniz. Belki farkındasınız, belki değilsiniz ama korunduğunuzu hissettiğiniz, rehberliğinizin bu sefer daha net yolunuzu açtığını fark ettiğiniz bir süreç olabilir. Burası güzel geldi. Aynı zamanda rüya kartıyla beraber de rüyalarınızdan da böyle bir rehberlik alıyor olabilirsiniz. Rüyalar aracılığıyla da. Ya da burada fark edemediğiniz şeyleri artık net bir şekilde fark etmeye başladığınız bir süreç ortaya çıkmış olabilir. Bu kartları göstereceğim çünkü aslında ikisi de aynı şekilde resmediliyor. Şöyle göstereyim. Bana burada daha çok şey hissettirdi. Teslimiyete geçme durumu. Belki sezgileriniz size her zaman doğruyu söylüyordu ama belki sezgilerinizi dinlemiyordunuz. Ama burada sanki teslimiyete geçilmiş ve ay da var burada. Ay bizde anneyi temsil eder. Yani bizde derken genel olarak yani ay anneyi temsil eder. Burada anneyle ilgili bir durum da aydınlanmış olabilir sizde. Ya da dişil enerjiyi de tabii ki aktarır. Dişil enerjinizle ilgili de bazı şeylerin farkına vardığınız bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Güzel geldi ama. Burayı beğendim. Evet. Bugünkü enerjiler bu şekilde.
Bugün için mesaj alalım. Bakalım bugün sistemin size vereceği mesaj ne olacak? Peri kartlarından alalım. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Bugünün mesajı yazın. Biri seçen arkadaşlarım. İçindeki çocuk dedi. Oyunculuğun perileri size içinizdeki çocuğu kucaklamak için kendinize vakit ayırmanızı hatırlatır. Oyunlar oynamak bizi ruhsal açıdan genç tutar. Aptalca ve eğlenceli bir şey yap ama güvende kal dedi. Güzel. İki seçen arkadaşlarım. Ay enerjisi geldi. Hayatın doğal gelgitine ve akışına teslim olun. Kafanız karıştıysa bu peri duyguları sakinleştirmeye gelir ve size gönül rahatlığının mümkün olduğuna dair güvence verir dedi. Ay teması çok geldi bu açılımda. Burada birazcık böyle dişil tarafınıza, anne tarafınıza, annenizle ilgili bazı şeylerde kendinizi affetme ya da annenizi affetme. Bu affetme kelimesini çok kullanmayı sevmiyorum ama yani böyle daha net olduğu için affetme diyorum. Helalleşmek de diyebilirsiniz. Burada bazı şeyleri netleştirmenizde fayda var diyebilirim anneyle ilgili. Saflık kartı 3'ü seçen arkadaşlarım. Daima kalbinizin saflığına güvenin, kalbinizin içine bakın ve onun için de sorunuzun cevabını bulacaksınız dedi. Güzel geldi. Sezgilerinize güvenin lütfen. Size uyanları aldım kabul ettim deyin. Uygun olmadığını düşündüklerinizi sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Eyleme geçmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bugünkü his yüklememiz yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.